ikilinin arasındaki ilişki haritası tam bir film senaryosu gibi. Bu insanlar gelecekte birbirlerine yuva olabilecek insanlardı. Ve bu iki insanın bir araya gelmesi asla tesadüf değilmiş. Saplantı haline bile gelebilirmiş. Merhabalar arkadaşlar. Hepimizin çok yakından tanıdığı iki ilişkiyi astrolojik açıdan kıyaslayacağız. Bir taraftan Hande Kerem, diğer taraftan Serenay Kerem ikilisi de. Çünkü adam aynı ama ilişkide yaşadığı dinamikler birbirinden tamamen farklı ve zıt. Yani bir kadının yanında tamamen farklı bir evre yaşarken diğer kadının yanındaysa ruhsal açıdan bambaşka sınavlardan geçebiliyor. Aslında bu hepimiz için geçerli. Mesela bir ilişki içerisinde umursamaz olan sen takıntılı birine dönüşebilirsin. Ya da bambaşka bir ilişkide yine aynı sen çok takıntılı olsan bile umursamaz, kendi halinde, kendine çok değer veren biri haline gelebilirsin. Bu karşındaki kişiyle arandaki sinastri ve kompozit haritana göre değişen bir şey. Ben de tam olarak bu iki ilişki arasındaki zıtlıktan bahsetmek istiyorum. Bana Hande ve Kerem'in temel karakter enerjilerine baktığımda zıt kutuplar olduğunu görüyoruz. Çünkü bir tarafta ikizler, bir tarafta yay. İki zıt burç ama her zaman ne diyoruz? Zıt kutuplar birbirini çeker arkadaşlar. Evet. Hande'nin Kerem'in hayatına girmesi onun içindeki aşk enerjisini, tutkuyu ve çocuksu enerjiyi harekete geçirmiş. Onu hayata daha fazla bağlamış ama tabii ki zıt burçlar her zaman önce birbirini çeker. Sonra da o zıtlık yüzünden tartışmaya, didişmeye başlarlar. Ama bu bir sorun mu? Hiçbir zaman değil. Diğer taraftan baktığımda Hande Kerem'in, bu arada neden Hande'nin Kerem'e olan etkisinden bahsediyorum? Çünkü şu an Kerem'in haritası üzerine Hande'nin haritasını koymuş bulunmaktayım. Kerem'in yükseleni aslan yazıyor her yerde. Umarım doğrudur. Yani çünkü bu bazen sorun olabiliyor. Farklı bir yükselen çıktığı zaman benim de emeklerime yazık olmuş oluyor. Ancak birçok sitede yükselen aslan çıkıyor. Umarım dediğim gibi doğrudur. Ve bu iki insanın bir araya gelmesi asla tesadüf değilmiş arkadaşlar. Burada da yine çok güçlü bir bağ görüyoruz. Ay düğümlerini yine başrolde görüyoruz. Kadersel iki nokta. Bunların, bu iki insanın mutlaka bu hayatta bir ortaklık kuracağı, bir iş anlaşması içerisinde olacağı, bir ilişkileri olacağı. Yani bu insan ya iş ortağı ya kader ortağı, hani mutlaka bir şey olacakmış bu ikisi arasında gibi gözüküyor ki zaten baktığımızda da bir işle bir araya geldiler ve bu iş bir aşka dönüşmüştü ve sosyal medya önünde de yaşanan bir aşk oldu. Tesadüf değil ayın o konumu aslında. Ay direkt büyük gruplar, büyük sosyal medya, biz aşkımızı, işimizi büyük bir topluma hitap ederek yaşıyoruz aslında. Yani bu onların işine de fayda sağladığını gösteriyor. Yani bu ilişki aralarında gerçekten çok duygusal bir bağ var. Asla öylesine hani şey anlamında demek istemiyorum. İş için bir araya geldiler değil, hayır. İş onlarda çok büyük bir aşkı başlatmış ve tahmin ettiğinizden de daha büyük aralarında güçlü duygular varmış. Kesinlikle altı boş olan bir ikili değil. O yüzden zaten şu anda bunu yorumluyorum. Çünkü beni çok heyecanlandırdı aralarındaki sinastri. Ardından devam ediyoruz. Kerem'in Jüpiter'i dikkatimi çekiyor. Öyle bir alanda duruyor ki Hande'nin zaten kısmetini açmış. Evet, bu çok doğru bir kelime olur. Her anlamda bakın. Mesela Kerem Hande'nin hayatına girdikten sonra Hande'ye çok teklif gelmiştir. Yani böyle iş anlaşması olarak da gelmiştir. Aşk anlamında da kısmeti açılmıştır. Gerçekten her anlamda ve Hande'nin cesaretini, görünürlüğünü çok daha fazla artırmıştır. Hande Kerem'de ise öyle bir noktaya dokunuyor ki Kerem duygusal açıdan onun yanında biraz savunmasız kalıyor. Yani onun yaralarına, Hande'nin günlük yaşamını yaşama tarzı, Hande'nin iş yerinde çalışma tarzı Kerem için daha önce çok fazla ifade etmekten kaçındığı bir boşluğa dokunuyor. Hande sanki o duygusal boşluğu Hande dolduruyor. Ve tabii kadersel bir noktanın Ay'la bağlantısı benim sinastride en bayıldığım göstergelerden biridir. Çok fazla evliliklerde, uzun ilişkilerde gördüğüm göstergelerden biridir. Ancak burada tabii ki günün sonunda biten bir ilişki görüyoruz. Peki neden bitti bu ilişki? Burada tek bir engel var arkadaşlar. Tek bir sert açı var. Ve bu ikili sadece tek bir sert açının yıktığı bir ikili aslında. Yine başrolde tabii ki Satürn. Satürn öyle bir gezegendir ki, öyle bir blokaj, öyle bir engel, öyle kalın duvarlar ördürür ki o sınavdan geçebilmek zordur ve çok ilişkide o sınavda tıkanıyor aslında. Tıpkı bu ilişki gibi. Rahu ile Ay'ın arasındaki bağlantı bana şunu söylüyor. Bu insanlar gelecekte birbirlerine yuva olabilecek insanlardı. Kerem için Hande gelecekteki eşi,
yuvası, evi olabilecek yapıdaydı. Hande'nin bu ilişkinin sonunu görmek istemesi, yani aslında geleceğimiz ne olacak sorusu ve burada bir ciddiyet belki de araması o tatlı yay ikizler enerjisinden pek uyuşmadı. Bu ikilinin arasındaki ilişki haritası tam bir film senaryosu gibi. Çünkü Serena ile Kerem arasındaki ilişki hiçbir zaman kaçamayacakları kadar derin ve ulaşılamaz da hissettiren bir ilişki yapıları vardı. Yani Kerem, Serenay'ın hayatında kimsenin dokunamadığı, ulaşamadığı, en gizli, en mahrem, hani o maskenin arkasındaki gerçek yüzüne ulaşmış olan tek insan olabilir mesela. Öyle noktalara dokunmuşlar ki birbirlerinin hayatında ve karşılıklı ama çok karmik bir şekilde. Yani bu ilişki sağlıklı bir ilişki mi? Hayır, aralarındaki bağ o kadar derin ki en ufak bir problemde inanılmaz büyük bir duygusal kriz çıkabilirmiş. Ve enteresan olan ne biliyor musunuz? Dışarıdan bakıldığında çok umursamaz bir ikili gibi gözüküyordu. Kerem'in Venüs'ü Serenay'ın kaderimdeki eş dediğimiz noktasıyla bir arada kavuşum yapmış durumda. Bu da aslında biz birbirimizi bulduk. Ben kaderimdeki eşimi, sevgilimi buldum ve biz geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz anlamına geliyor. Ve dışarıdan bakıldığında da aslında birlikte bir grup, onlar da aslında bir fan grubuna hitap etmişler. Bakın 11. ev etkisi her zaman kendi grubunu, kendi topluluğunu oluşturma ve aslında daha büyük gruplara ve topluluklara hitap etme anlamına geliyor. Bu ikilide de Hande Kerem'de de bu vardı, Serenay Kerem'de de bu var. Ve Serenay'ın Kerem'in hayatına girmesi ne olursa olsun onun maddi bereketini inanılmaz artırmış. Ve ay düğümleri kaderin iki aksı öyle bir noktada duruyor ki birlikte bir evde yaşamaları mesela çok kadermiş. Yani bu ikili mutlaka bir evde yaşarmış. Ya bir aile olurmuş, yuva olurmuş ya ortak bir evi paylaşırmış. Birlikte oldukları zaman toplumdaki imajları ve ünleri büyüdü. Ancak onların toplumdaki ünleri büyüdükçe evin içerisindeki mahremiyetleri ve aradaki duygusal bağ sanki zedelenmeye başladı. Orada işte kırılmalar başlıyor. Ancak Kerem'in Neptünü öyle bir noktada duruyor ki Kerem'in ben Serenay'ı unuttuğunu asla düşünmüyorum. Kerem açısından Serenay'a baktığımda ise Serenay onun kimsenin dokunamadığı, en karanlık, en böyle gerçekten karmaşık bir noktasına dokunmuştu. Duygusal açıdan Serenay'ın varlığı ve hatta öyle ki saplantı haline bile gelebilirmiş aslında bu ikili arasındaki bağ. Bu Lilith öyle bir alanda konumlanmış ki böyle bilinçaltında kendi kendine itiraf edemediği konular üzerinden Serenay'ın bir etkisi olmuş hayatında ve kaçmaya çalıştığı, kaçamadığı kişi olmuş gibi sanki. Ve Kerem'in hep böyle bir imajı var, karizmatik, kendine has bir aurası var. Serenay sözleriyle, kelimeleriyle o karizmanın üzerinden öyle güçlü bir şekilde geçmiş gibi gözüküyor ki. Yani Serenay'ın ağzından çıkan tek bir söz, Kerem'in bugüne kadar çizdiği imajını delip geçebilecek bir güce sahip gibi duruyor. Ve o sanki onun egosundaki o hassas derin yaraları biraz kaşımış gibi. Yine Satürn ve yine bu ilişkide de Satürn engeli. Bu benim şaşırdığım bir konu değil. Yine bu ilişkide de Satürn engeline takılacakları zaten belliymiş ama burada biraz daha böyle negatif bir enerjide bir engel. Yani Hande ile Kerem arasındaki ilişkiyi kıyasladığımda orada daha sakin, işin içine mantığın da girme potansiyeli olan sağlıklı bir ilişki gibi duruyor. Serena ile olan ilişkisi çok dediğim gibi derin, karmaşık, karmik. Yani hani bu ikili ben normalde böyle bir sinastri karşıma gelse kesinlikle uzak durun, kesinlikle yaşamayın derim ama iki taraf içinde. Yani bir taraf diğerine daha zararlı değil. Hatta Serenay Kerem'i çok daha fazla yaralamıştır. Unutabildiğini zannetmiyorum. Onu unutması çok zaman almıştır. Evet, gördüğünüz gibi adam değişmedi. Hayatındaki kadınlar değişti. Ancak ilişkinin içerisindeki engel yine benzer olsa da demek ki adam sorumluluk almaktan kaçıyor. Ancak işin içindeki dinamikler çok fazla değişti. Bir tarafta sağlıklı bir ilişki görürken diğer tarafta görürseniz kaçın diyeceğim bir ilişki var. Her ne kadar ben görsel açıdan Serena ile Kerem'i çok daha fazla yakıştırsam da zamanında Hande ile olan ilişkisi daha sağlıklı bir ilişkiyken Serena ile olan ilişkisi ise biraz tehlikeli bir ilişkiymiş. O yüzden aslında kendi ilişkinizdeki dinamikleri bilmek sizi birçok şeyden korur. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarzda içerikler hoşunuza gidiyorsa lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.